Merhaba kovalar, Ekim ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Ekim ayına giriş yaptığınızda gökyüzü sizlere özellikle inançlar, eğitim, uzak yolculuklar ve hayat felsefeniz üzerinden güçlü mesajlar veriyor. Güneş ve Merkür'ün Terazi burcundaki yolculuğu, bakış açınızı genişletmeniz, farklı kültürler, yeni bilgiler ve eğitimlerle hayatınıza yeni bir yön katmanız gerektiğini söylüyor. Ancak Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı kare açı, ev ve aile konularında fazla iyimser ya da gerçek dışı beklentiler yaratabilir, ailevi meselelerle kişisel gelişiminiz arasında denge kurmanız şart. Venüs'ün Başak Burcu'nda Güney Ay düğümüyle kavuşumu, ortak finans kaynakları, borçlar veya miras konularında geçmişten gelen bir karmayı gündeme getiriyor olabilir. Belki daha önce kapanmamış bir hesap ya da eski bir bağ yüzeye çıkabilir. Kuzey Ay düğümü karşıtlığı ise sizleri kendi değer duygunuzu ve maddi özgürlüğünüzü yeniden inşa etmeye çağırıyor. Mars'ın Akrep Burcu'ndaki hareketi, kariyer ve toplumsal imaj alanında büyük bir güç ve mücadele getiriyor. Bu dönem iş hayatınızda oldukça hırslı olabilir, güçlü adımlar atabilirsiniz. Ancak krizleri yönetirken fazla sertleşmemeye dikkat edin. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda yolculuğunda günlük iş düzeniniz, sağlık ve yaşam alışkanlıklarınızda genişleme enerjisi getiriyor. Lilith ile yaptığı üçgen açı sağlığınızı etkileyen bastırılmış duyguları fark etmenizi sağlayabilir. Bu dönemde bedensel ve ruhsal şifalanma için güçlü bir fırsat var. Satürn ve Neptün Balık burcunda kavuşumda maddi kaynaklarınızı sınavdan geçiriyor. Gelirlerinizde netlik kazanmanız, hayallerinizi somutlaştırmanız gerekiyor. Bu süreçte gerçekçi adımlar atan kovalar büyük bir temel inşa edebilecek. Ve Uranüs ile Plüto arasında güçlü bir üçgen açı var. Aile ve kökler alanında köklü bir dönüşümü destekliyor. Ev taşıma, aile ilişkileri ya da yaşam alanınızda kalıcı değişimler getirebilir. Bu dönüşüm sizi özgürleştirecektir. Sevgili kovalar, Ekim ayı giriş enerjileri size şöyle diyor. Hayat görüşünüzü genişletin, geçmişin finansal bağlarını bırakın ve kariyerinizde cesur adımlar atın. Bu ay hem iç dünyanızda hem dış dünyada sizi özgürleştiren büyük bir dönüşümün kapısı açılıyor. Ekim ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi Ekim ayının ilk yarısına şöyle bir bakalım. Özellikle eğitim, yolculuklar, iletişim, kardeşler ve finansal konular üzerinden güçlü gündemler taşıyor Ekim ayının ilk yarısı. Gökyüzünde ard arda oluşan tekareler, Koç burcundaki dolunay, Venüs-Satürn karşıtlığı zihinsel dünyanızı, inançlarınızı ve maddi konularınızı yeniden gözden geçirmenizi gerektirecek. 1 Ekim'de hemen ayın başında Yengeç burcundaki Jüpiter'le Oğlak burcundaki Ay karşı karşıya geliyor ve Terazi burcundaki Merkür ise her ikisine kare açı yapıyor. Bu etki sizin için sağlık, iş ortamı ve bilinçaltı üzerinden bir baskı yaratacak. İş hayatınızda kendinizi göstermek isterken gizli engeller veya içsel huzursuzluklar öne çıkabilir. Aynı zamanda finansal sorumluluklar günlük iş temponuzda çatışabilir. 4 Ekim'de Venüs Güney Ay düğümüyle kavuşacak. Bu kavuşum ortak finans, borçlar, vergiler, krediler veya miras konularında geçmişten gelen bir meseleyi tekrar önünüze getirebilir. Daha önce ertelenmiş bir ödeme, kredi veya miras konusu tekrar gündeme gelebilir. Kiron da Koç'tan devreye girecek bu kavuşuma ve kardeşler, yakın çevre veya iletişim üzerinden eski yaraları tekrar açabilir. Bu dönemde söylediklerinizde daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte kariyer ve toplum önünüzdeki duruşunuzda daha stratejik bir iletişim geliştirebilirsiniz. Patronlarla veya otorite figürleriyle konuşmalarınız önem kazanacak. Sözleriniz güçlü etki bırakabilir. Bu yüzden dikkatle hareket edin. Aynı zamanda uzun vadeli iş planlarınızda yeni fikirler üretebilirsiniz. 7 Ekim'de ayın en güçlü etkisi
Koç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin yakın çevreniz, iletişim, eğitim ve kısa yolculuklar alanınızda gerçekleşiyor. Kardeşlerinizle ilgili bir mesele netleşebilir, eğitimle ilgili bir süreç tamamlanabilir ya da yeni bir öğrenim fırsatı gündeme gelebilir. Aynı zamanda yazılı, sözlü iletişimde güçlü bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha cesur ifade etme zamanı olacak. 11 Ekim'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Satürn ise Balık Burcu'nda. Bu ikisi karşı karşıya gelecekler. Bu etki sizin için finansal konular ve kişisel değerler üzerinden güçlü bir sınav getirecek. Ortaklaşa kaynaklarla kişisel ihtiyaçlarınızı dengelemeniz gerekebilir. İlişkilerde ben mi, biz mi sorusu öne çıkacak. Partnerinizle maddi ya da duygusal beklentiler üzerinden sınavlar yaşayabilirsiniz. Aynı günlerde Yengeç'teki Jüpiter de Koç burcundaki Kiron'la kare açıda olacak. İş ortamı, sağlık ve yakın çevre ilişkileri üzerinden gerilim yaratabilir. Fazla çalışmak, stres ya da iletişim gerginliği sağlığınıza yansıyabilir. 12 Ekim'de Ay İkizler Burcu'ndayken Venüs ve Satürn karşıtlığına kare yapacak. Bir tek kare açı olacak burada. Bu etki aşk, çocuklar ve sosyal çevre üzerinden gelen bir baskıdan bahsediyor. Aşk hayatınızda sorumluluk alma zamanı olabilir. Arkadaşlar ve özel hayatınız arasında denge kurmanız gerekecektir. Ekim'in ilk yarısı sevgili kovalar sizin için iletişim, eğitim, ilişkiler ve finansal dengeler üzerinden önemli sınavları beraberinde getiriyor. Koç dolunayı kendinizi daha cesur ifade etmenizi sağlayacak. Venüs-Satürn karşıtlığı ise hem maddi hem de duygusal ilişkilerde gerçekçi olmanızı gerektiriyor. Sizler için bu dönem yaşamın her alanında daha net, dürüst ve kararlı bir duruş sergileme zamanı. 14 Ekim'e geldiğimizde gökyüzünde yeni ufuklar açılıyor sizin için. Venüs Terazi burcuna geçiyor ve uzak yolculuklar, eğitim, akademik çabalar, yabancılarla ilişkiler veya hayat felsefeniz ön plana çıkıyor. Daha adil, daha dengeli bir bakış açısı geliştirmek istiyorsunuz. Ancak Venüs'ün retro Neptün'le karşıtlığı iletişim ve bilgi akışında karışıklıklara yol açabilir. Duyduğunuz her şeye inanmadan önce gerçekleri sorgulamanız çok önemli olacak. Ay ve Jüpiter ise Yengeç burcunda kavuşuyor. Günlük yaşamınızı ve iş düzeninizi hareketlendiriyor. İş ortamınızda fırsatlar doğabilir. Sağlığınızla ilgili konularda iyileştirici adımlar atabilirsiniz. Fakat Terazi burcundaki Güneş'le Koç burcundaki retro Kiron'la bir kare var bu esnada. İletişimde eski yaraları gündeme getirebilir. Söyledikleriniz ya da size söylenenler geçmişten gelen bir kırılmayı yeniden açabilir. Gökyüzünde Venüs, Uranüs ve Plüton arasında da büyük bir hava üçgeni var bu 14 Ekim'de. Sizlere büyük bir zihinsel özgürlük getirecek. Kendinizi daha rahat ifade edebilir. Hayatınızda farklı fikirler ve yeni insanlarla yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Plüton'da durağan bu pozisyonda bu dönemdeki farkındalıkların da kalıcı bir dönüşüme yol açacağını gösteriyor. Yine aynı anda oluşan Venüs ve Neptün karşıtlığı bu üçgene eklendiğinde bir uçurtma açı kalıbı oluşacak ve size çok güçlü bir mesaj veriyor. Hayallerinizle gerçekleriniz arasındaki farkı görmelisiniz. Gerçeklerle yüzleştiğinizde aslında ufkunuz çok daha genişleyecek. 14 Ekim zihinsel aydınlanma, yeni öğrenimler ve güçlü farkındalıklarla dolu bir gün. Gökyüzü size diyor ki bilgiyle güçlen, sınırlarını aş ve hayatı dönüştür. Sevgili kovalar, Ekim'in ikinci yarısı sizler için kariyer, eğitim, seyahatler ve kişisel gelişim alanında oldukça kritik bir dönem olacak. Gökyüzü sizleri hem zihinsel hem de toplumsal anlamda güçlü dönüşümlere davet ediyor olacak. 17 Ekim'de Terazi burcundaki Güneş'le Koç burcundaki Kiron karşıtlık yaparken Yengeç burcundaki Jüpiter de devreye girecek ve bir tek kare açı kalıbı oluşturacak bunlar. Bu etki sizlerin eğitim, iletişim,
inançlar ve günlük düzeniniz üzerinden bir gerilim getirecek. İş hayatında ya da akademik alanda büyük beklentileriniz olabilir. Fakat geçmişten gelen bazı güvensizlikler sizi zorluyor olabilir. Buradaki ders kendi inançlarınıza sahip çıkarak yeni bir düzen kurabilmektir. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda buluşacak. Bu kavuşum sizin kariyer alanınızı tetikliyor. İş hayatınızda güçlü konuşmalar yapabilir, cesur kararlar alabilirsiniz. Fikirlerinizi net şekilde ortaya koymanız sizi öne çıkaracak. Ancak aynı zamanda otorite figürleriyle de çatışma ihtimalini beraberinde getiriyor bu görünüm. 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin için uzak yolculuklar, akademik çalışmalar ve uluslararası bağlantılarla ilgili yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Hayata bakış açınızı değiştirecek önemli adımlar atabilirsiniz. Ayrıca Merkür ve Mars'ın ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı bu gelişmelerin kaderinizde dönüm noktası olduğunda vurguluyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız tamamen kariyeriniz, toplum önündeki imajınız ve kişisel hedefleriniz olacak. Daha görünür olacak, daha çok sorumluluk alacaksınız. 24 Ekim'de Güneş'le burcunuzdaki duran pozisyondaki Plüto arasında bir kare açı olacak. Bu hayatınızda büyük bir içsel yüzleşme anlamına geliyor. Kimliğiniz, duruşunuz ve hedefleriniz konusunda güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ancak aynı gün Akrep'teki Merkür, Mars ve Lilith, Jüpiter ve Retro Satürn büyük bir su içgeni oluşturuyor bunlar. Size hem iş hem para konularında güçlü destekler sağlayacak. Krizlerden doğan fırsatlar kariyerinizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir bu dönemde. 25 Ekim'de ay düğümleri ve ay arasında bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu etki sizin için eğitim, inançlar, yakın çevre ve yolculuklar arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Eskiye tutunmak yerine geleceğe yönelmek çok faydalı olacak. Son derece kadersel bir gün. 29 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Bu sosyal çevrenizde ve aile hayatınızda beklenmedik gelişmelerin habercisi, arkadaş gruplarınızla ilgili ani haberler alabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı gün Güneş ile Ay arasında da bir kare açı var. İş ve özel hayatınızı dengelemenizi zorlaştırabilir. Sevgili Kovalar, Ekim ayı biraz zor bir ay ama burada yaşadıklarımız Şubat ayında bizi bambaşka yollara çıkarmış olacak. Onun için bu dönem size şöyle söylüyor. Kariyerinizde ve kişisel yolculuğunuzda yeni bir sayfa açıyorsunuz diyor. Krizler size büyük farkındalıklar kazandıracak ama unutmayın, özgünlüğünüzden ödün vermeden ilerlediğinizde gerçek gücünüzü ortaya çıkaracaksınız. Mutlu, umutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.